İnme aslında beyin damar tıkanıklığı veyahut da beyin kanamasına bağlı oluşan bir hadisedir. Sonuçlarına felç deriz. Ancak bizim toplumumuzda inme ve felç kelimesi eş anlamlı kullanılmaktadır. İnme çoğu zaman bir anda olur. Bir kişi birkaç dakika önce normal şekilde konuşurken birden kelimeleri toparlayamayabilir. Yürürken bir anda dengesini kaybedebilir. Yüzünün bir tarafı düşebilir, kolunu kaldırmak isteyip kaldıramayabilir. İşte bu yüzden inme bekleyerek geçmesini umacağımız bir durum değildir. Çünkü inmede zaman doğrudan beyin demektir. Peki kimlerin inme geçirme ihtimali daha yüksektir ve hangi belirtiler bize bu kişi inme geçiriyor olabilir dedirtmelidir? Önce şunu çok net söyleyeyim. İnme sadece ileri yaş hastalığı değildir. Yaş ilerledikçe risk artar ama genç yaşta inme görülebilir. Bu nedenle belirtileri herkesin bilmesi gerekir. İnme riskini artıran en önemli faktörlerden biri yüksek tansiyondur. Çünkü damar duvarı uzun süre yüksek basınca maruz kaldığında hem tıkanma hem de kanama riski artabilir. Bu nedenle tansiyonun düzenli takip edilmesi çok önemlidir. Kişi kendini iyi hissetse bile tansiyonu yüksek olabilir. Yani yüksek tansiyon çoğu zaman sessiz ilerler ama sonucu çok ciddi olabilir. İkinci önemli risk grubu diyabet yani şeker hastalığıdır. Kan şekerinin uzun süre kontrolsüz seyretmesi damar yapısını bozabilir. Bu da beyne giden damarların tıkanma riskini artırabilir. Diyabetin yanında fazla kilo, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon var ise risk katlanarak artmış olabilir. Bir diğer önemli risk faktörü sigaradır. Sigara damar yapısını bozar, kanın pıhtılaşma eğilimini arttırabilir. Bu yüzden sadece birkaç tane içiyorum demek riski tamamen ortadan kaldırmaz. Damar sağlığı açısından sigara her zaman ciddi bir risk teşkil eder. Kalp ritmi bozuklukları da özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğunda kalpte pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı beyne giderek damar tıkanıklığına yol açabilir. Bu nedenle çarpıntı, düzensiz kalp atımı, nefes darlığı gibi şikayetler hafife alınmamalıdır. Yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam, obezite, uyku apnesi, daha önce inme ya da geçici inme hata yani inme habercisi bir durum geçirmiş olmak ve ailede inme öyküsü bulunması da riski arttıran diğer önemli durumlardır. Burada özellikle geçici inme atağına dikkat çekmek istiyorum. Buna haberci inme de denilebilir. Bazen kişi birkaç dakika konuşamaz, kolunda güçsüzlük olur, yüzünde kayma olur ama sonra her şey normal döner. Hasta geçti diyerek önemsemeyebilir. İşte bu çok tehlikelidir. Çünkü geçici belirtiler yaklaşan daha büyük bir inmenin habercisi olabilir. Şimdi gelelim inmenin belirtilerine. İnmede en çok bilmemiz gereken 3 belirti vardır. Yüz, kol ve konuşma. Birincisi yüzde kayma. Kişiden gülümsemesini istediğinizde yüzünün bir tarafı diğerine göre daha düşük ve asimetrik kalıyorsa bu bir uyarı olabilir. İkincisi kolda güçsüzlük. Kişiden iki kolunu aynı anda kaldırmasını isteyin. Bir kol aşağı düşüyor ya da hiç kalkmıyorsa bu inme belirtisi olabilir. Üçüncüsü konuşma bozukluğu. Kişi basit bir cümleyi kurmakta zorlanıyorsa, kelimeleri karıştırıyorsa, söyledikleri anlaşılamıyorsa ya da sizi anlamakta güçlük çekiyorsa bu da acil bir belirti olabilir. Ama inme belirtileri sadece bunlarla sınırlı değildir. Vücudun bir tarafında ani uyuşma veya güç kaybı, bir ya da iki gözde ani görme kaybı, çift görme, ani baş dönmesi denge kaybı, yürüyememe, bilinç bulanıklığı ve hayatında hissettiği en şiddetli baş ağrısı da inmenin habercisi olabilir. Peki böyle bir durumda ne yapmalı? Birincisi hemen 112'yi aramak olmalıdır. Kişiyi kendi aracınızda hastaneye götürmeye çalışmak yerine ambulans çağırmak çoğu zaman daha doğru yaklaşımdır. Çünkü ambulans ekibi hastayı değerlendirir, uygun merkeze yönlendirilmesini sağlar ve süreç daha hızlı ilerleyebilir. İkincisi belirtilerin başladığı saat not edilmeli. Çünkü inme tedavisinde zaman aralığı çok önemlidir. Doktorun şikayetler ne zaman başladı sorusuna net cevap verilmesi tedavi kararını etkileyebilir. Üçüncüsü hastaya rastgele ilaç verilmemeli. Özellikle inmenin tıkanma mı yoksa kanama mı olduğunu bilmek mümkün değilken verilecek herhangi bir ilaç tabloyu ağırlaştırabilir. Dördüncüsü biraz bekleyelim, geçer belki
denmemeli. İnmede en tehlikeli cümle budur. Çünkü kaybedilen her dakika beyin fonksiyonları açısından çok önemlidir. Unutmayalım, inmede erken fark etmek hayat kurtarır. Ama sadece hayat kurtarmakta kalmaz. Kişinin konuşmasını, yürümesini, kolunu kullanmasını, bağımsız yaşamını da koruyabilir. Bu yüzden evde, işte, sokakta, aile içinde herkes şu 3 soruyu bilmelidir. Yüzde kayma veya asimetri var mı? Kolunda güçsüzlük var mı? Konuşma akıcılığı bozuldu veya da anlaması ani bozuldu mu? Bunları bilmek gerekir. Bu belirtilerden biri bile aniden ortaya çıktıysa zaman kaybetmeden 112 aranmalıdır. Çünkü inmede doğru bilgi, hızlı karar ve erken müdahale bazen bir insanın hayatındaki en büyük fark yaratır. Biz burada aslında herkes inme geçirmesin diye genel bilgiler vereceğiz. İnme geçirenlerin en doğru tedaviye ulaşmasını sağlarken aslında sağlıklı bireylerin de sağlıklı kalmak için neler yapması gerektiğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Dolayısıyla da lütfen bu bilgileri unutmayınız ve daha değerli bilgiler için bizimle temasta kalmaya devam ediniz.